Karadeniz turumuzun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Divriği'ye vardıktan sonra yola kaldığımız otelde tanıştığımız Pakistanlı YouTuber arkadaş Abrar ile devam ediyoruz. Hep birlikte Divriği'de Ulu Cami'yi gördükten sonra uzun zamandır aklımızda olan ve çok merak ettiğimiz Kemaliyeliler taş yolunu geçtik. İliç'te biraz durduktan sonra Erzincan'a vardık. Günaydın. Dün Tokat Tural'dan yola çıktık. Gece Sivas Divriği'ye vardık. Şu anda Sivas Divriği'deyiz. Orta Doğu ve Balkanların en cazibeli şehri. Avrupa'nın turizm başkenti Divriği. So that's a mosque. So there is some restoration, I think. Yeah. Divriği Ulu Cami'ye geldik. Ancak cami restore edilmekte. Bunu bilmeden geldik. Yani yöre halkının tavsiyesiyle ama. And we have our friend Abra here. Yes, I'm from Pakistan. And he's riding from Germany to Pakistan, Germany right? to Pakistan and to India. If I get the visa to India. He's just a 1 year rider, right? Yeah. Yes. And he's impressive. Divriği Ulu Cami'deyiz. Burası 1229 yılında Mengücekli Bey'i Ahmet Şah tarafından yaptırılmış. Şu anda restore ediliyor. İçeri girmek de yasak, dışarıdan yaklaşmak da yasak şu anda. Ve halkımız yine burada da tahrip etmiş burayı. Oraya buraya ismini yazmış yine. Orada. Evet, Cansu'yu seviyormuşsun. Aferin. Sev ama yani buraya yazma arkadaşım. Niye yazıyorsun buraya? Yazık, günah değil mi? Bir kısmı kopmuş, düşmüş, tekrar geri yerine koymuşlar. Bu blokların koca koca bloklar halinde. Divriği Ulu Camii mimari özelliklerinin yanında esrarengiz görsellikleri de barındırıyor. Caminin giriş kapısında ikindi vakti güneş ışıklarının geldiği esnada namaz kılmakta olan bir erkek, ayrıca cennet kapıda ise bir kadın silüeti görülebilmektedir. Yanımızda Pakistanlı arkadaşımız Abrar var. Otelde tanıştık kendisiyle. Buradan da Kemaliyeliler geçidine gideceğiz. Beraber. O da tam oraya gidiyormuş. Yollarımız kesişti. Beraber sürüp oraya gideceğiz. Abrar'ı takip etmek isterseniz linki aşağıya atıyoruz. So how was the ride?
It was beautiful. Yes, right? You were so fast. Not really. Kemaliyeliler taşyolu, Divriği Kemaliye'ye bağlayan Fırat Nehri'nin oluşturduğu derin bir vadinin yamacına 132 yıllık çabayla kayaların oyulmasıyla açılmış. 38 tünelden oluşan 7 kilometrelik bu yol ilk başta kazma ve küreklerle yöre halkı tarafından açılmaya başlandı. Daha sonra alternatif yolların bulunmasıyla önemini kaybetti fakat halen dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösteriliyor. Günümüzün yaklaşık 6 saatini Kemaliye Taş yolunda harcadıktan sonra bitap halde İliç'e ulaştık. Yemek yiyip Erzincan'da konaklayacağımız pansiyona doğru harekete geçtik.
Merhabalar herkese. Güne Sivas Divriği'de başladık. Şu anda Erzincan merkezdeyiz. Merkezdeyiz. Yeni yerleştik sayılır otele. Biraz sıkıntılı oldu otele gelmemiz. Rezervasyon yaptırdık. Rezervasyon yaptırdığımız otele gittik. Kapı duvar. Sonra işte burayı bulduk, geldik. Her zamanki standart şanssızlıklar. Evet. Abrar'la birlikte gezdik. Çok güzeldi. Kemaliyeliler taş yoluna gittik. Biz gitmeden önce orayla ilgili değişik hikayeler duymuştuk. Muazzam bir yapı. Gerçekten çok güzel bir yer. Yani insan kendini böyle 100 yıl öncesinde falan hissediyor. Ben çok daha kısa zannediyordum. Evet, bayağı uzun 3 yani. kilometreye yakın Fazlası da var belki. herhalde. Yani öyle geldi bana. Sonra nehir kenarından İliç'e uğradık. İliç'te bir baraj gölü vardı ama güzel bir yerdi. Yani doğal bir göl olmamasına rağmen. Divriği'den Erzincan'a kadar herhalde 100 defa falan coğrafi yapı değişti. Çok ilginç şeyler gördük. Çok acayip şeyler gördük. Bunların hepsine yani koyamayacağız ama gerçekten gezilip görülmesi gereken yerler olduğunu düşünüyorum. Hiç bilmezdim. O da bizim ayıbımızmış. Girlevik Şelalesi'ndeyiz. Bakacağız nasıl bir yermiş. Girlevik Şelalesi'ne geldik. Erzincan'a geldiğimizde buradan pek bir beklentimiz yoktu ama çok güzel bir yere gelmiş olduk. Gerçekten gezilmesi, görülmesi gereken bir yermiş. Çok taze alabalık yedik. Gerçekten lezzetliydi. Evet, o da ayrı bir güzellik. Serin serin, bu sıcakta serin serin oturduk. İnsanın kalkası gelmiyor ya. Ama gitmek zorundayız çünkü Evet. daha yolumuz var. Yol bizi bekler. Bu akşam Erzurum'a varacağız. Bir sonraki bölümde Erzurum, Derebaşı virajları ve Uzungöl'de olacağız. Görüşmek üzere.